Bir tarafta Hristiyanlık dinine mensup Yunan-Bizans İmparatorluğu, diğer tarafta ise daha yeni kurulan ve İslamiyet'i benimseyen Türk Selçuklu İmparatorluğu. Selçuklular 1037'de ilk kurulduğunda henüz küçük bir alanda hakimiyet kurmuşlardı. Daha sonra 1040'da Gazneli Devleti ile gerçekleşen Dandanakan Savaşı'ndan galip gelerek bu bölgenin yöneticisi haline geldiler. Ardından fetih hareketleri devam etti ve takip eden 15 yıl içerisinde modern Irak ve İran'ı kontrolü altına aldı Selçuklu Devleti. Aynı zamanda Kafkasya'da alınmıştı ve böylece öyle büyümüştü ki Selçuklu, Bizans İmparatorluğu'yla sınır komşusu haline gelmişlerdi. 1054 yılında Selçuklular Trabzon'a akın düzenleyerek ilk kez Bizans'a saldırmış oldular. Yıl 1064 olduğunda Selçuklu tahtına yeni ve hırslı Sultan Alparslan geçti ve ilk icraatı bu bölgedeki Bizans zayıflığını fırsat bilip bu sırada Kars'ı ele geçirdi. Bizans'ın savunması adeta bir zincir gibi Kafkasya'dan Suriye'ye kadar kalelerle donatılmıştı. Kars'ın düşüşü buradan Şanlıurfa'ya kadar olan bölümün de kapılarını açtı ve daha sonra Selçuklular Malazgirt ve Van Gölü etrafındaki Ahlat kalelerinin tamamını fethetti. 1067 yılında Antakya, Malatya ve Kayseri Selçuklular tarafından akınlara uğradı. Anadolu'nun kapıları artık sonuna kadar açıktı. Bu sırada Bizans İmparatoru 10. Konstantin 1067'de hayatını kaybetti. Bu dönemde Bizans'ta hanedanlık kraliçesi Eudokia bir askeri general olan Roman Diyojen'le evlendi. Yeni imparator Selçukluları topraklarından atmak için oldukça hırslıydı ve hatta İran, Irak ve Suriye'yi almak istiyordu. 1068 yılında Roman Diyojen bir ordu kurdu ve Kayseri Kalesi'nin Türkler tarafından istilaya uğradığı haberini alınca ordusunu Kayseri'ye gönderdi ve ardından burada küçük bir Türk azınlığını yenerek kaleyi kurtardı. Yıl 1069 olduğunda durum kontrolden çıkmaya başlamıştı. Yeni bir Türk akıncı ordusu Malatya ve daha sonra Konya'ya saldırarak Bizans'ın içlerine kadar girdi. Roman Diyojen bu sorunu çözmesi gerektiğini biliyordu. Bu yüzden daha büyük bir ordu hazırlamaya başladı. Bu sırada Sultan Alparslan Fatımilere karşı da savaşıyordu. Alparslan aynı anda iki cephede savaşabileceğinden pek emin değildi. Bu yüzden Bizans'a bir elçi gönderdi. Selçuklular akınları durduracağına söz vermişti. Bu arada Roman Diyojen ordu kurmayı tamamladı ve ordusuna paralı askerler ekledi. Tarihsel kaynaklar Bizans'ın 200 bin kişilik ordu kurduğunu söylemektedir. Roman Diyojen bu 200 bin kişinin 100 binini Balkanlarda tutmaya karar verdi. Çünkü Bizans Balkanlarda da savaş halindeydi. Bizans ordusu tam olarak çeşitli etnik yapıya sahip olmakla beraber Bulgarlar, Normanlar, Kumanlar, Suriyeliler, Ermeniler ve Slavlardan oluşuyordu. Yıl 1071 olduğunda Bizans İmparatoru Roman Diyojen kurnazca bir plan düşündü. Alparslan'a elçi gönderiyor ve bu elçiler bir ajan gibi Selçuklu ordusunun gücünü ölçüyordu. Ayrıca Bizans İmparatoru Van Gölü kenarındaki Selçuklu kalelerini alıp akınları durdurmayı planlıyordu. 1071'in Temmuz ayında Roman Diyojen Erzurum'a vardı. Bu sırada Sultan Alparslan Bizans ordusunun Malazgirt'e doğru yola çıktığını duydu ve hemen ardından Fatimilerle olan savaşı durdurdu. Ardından ise oradaki askerleri Malazgirt'e doğru yola çıkarttı. Bu sırada Alparslan Bizanslı askerlere görünüp İran'a doğru kaçar gibi yaptı ve bir kısım Bizans askerini peşinden götürdü. Bu sırada Roman Diyojen generallerine aldırış etmeden Selçuklu kalelerini keşif için yola koyularak Malazgirt'e doğru hareket etti. İmparator ordusunu bölmüştü ve 50 bin kişilik orduyu Van Gölü'nün batısını tutması için gönderdi. Çünkü Bizans Selçukluların buradan saldırıya başlayacağını düşünüyordu. Fakat tamamen yanılıyordu. Alparslan ordusunun hareket kabiliyetini kullanarak Van Gölü'nün doğu kıyısından hareket etti. Van Gölü'nün kuzeyi dağlıktır. Bu yüzden Alparslan'ın bu manevrasını gizlemek için pek kullanışlıydı ve artık bölünmüş Bizans ordusuna arkadan yanaşan Selçuklu ordusunu gören Bizanslılar şaşırmıştı. Çünkü orduları güneye dönüktü ve kuzeyden gelecek bir saldırı beklemiyorlardı. Bunun üzerine Ahlat kenarındaki Bizans ordusu fazla kayıp vermeden Anadolu'ya doğru kaçmaya başladı. Bunlar olurken Roman Diyojen 23 Ağustos 1071'de Malazgirt'i aldı ve Ahlat'a doğru hareket etti. Bizanslılar hala keşif eksikliğinden dolayı zorluk çekiyordu. Bu arada Alparslan Malazgirt'in Bizans'ın eline geçtiği haberini aldı. Ertesi gün Selçuklu ordusu öncü gönderilen küçük bir Bizans kuvvetini yok etti. Ardından Alparslan ordusunu dağların arkasından dolaştırarak Malazgirt'e doğru yola çıktı ve en sonunda burada Bizans ordusu ve Selçuklu ordusu karşılaştı. Kaynaklar Selçuklu
Selçuklu Sultanı'nın savaştan önce barış görüşmeleri için bir grup öne çıkarttığını belirtmektedir. Ancak Roman Diyojen ordusuna güvendiği için bu barış teklifini reddeder gibi yaparak daha sonra Rey kentinde görüşmeler yapacağını söyledi. Ancak Roman Diyojen ertesi gün olduğunda ordusuna saldırmaları için bir mesaj gönderecekti. Gece olduğunda Selçuklu okçuları Bizans kampını taciz ateşine tutmuşlardı. Sabah olduğunda Roman Diyojen ordusunu konuşlandırdı. 50.000 kişilik güçlü Bizans kuvveti 4 gruba ayrılmıştı. Selçuklu ordusu ise 30.000 kişi civarındaydı. Hilal taktiğiyle kanatlar ileri doğru açılıyordu ve merkez kuvvetleri de Alparslan tarafından daha geride yönetiliyordu. Roman Diyojen büyük çarpışma için hücuma kalkmıştı. Bizans ordusu ilerliyor ve Selçuklu ordusu da oklarla vurkaç taktiğiyle geriye doğru kaçıyordu. Bir süre sonra Roman Diyojen Alparslan'ın kampını ele geçirdi. Fakat karanlık çöküyordu ve karargaha dönme emri gelmişti. İmparatorun bu emri karmaşa yarattı ve karanlıkta ordunun genel durumu bozulmuştu. Selçuklular bu dikkat dağılmasını kullandı ve tüm kuvvetleriyle düşmanın sağ kanadına saldırdı. Bizans komutanı Andronukas Dukas yardım etmek istedi. Fakat ailesi imparatorla kavgalıydı. Bu yüzden takviye kuvvetler asla gelemedi. Böylece Bizans sağ kanadı tamamen yok edilmişti. Bu sırada İmparator Roman Diyojen hata ederek bizzat atağa katıldı. Bizans sol kanadı ise imparatorun öldüğünü zannederek Malazgirt'e doğru geri çekilmişti. Alparslan'ın bütün kuvvetleri Bizans merkezini çevreledi. İmparatorun güçlü muhafızları bile ölmüştü. Bunun üzerine Bizans İmparatoru Roman Diyojen Selçuklu ordusu tarafından esir alındı ve Alparslan'ın kuvvetleri ertesi gün boyunca kaçan Bizans askerlerini takip etti. Kaynaklar Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Bizans İmparatoru Roman Diyojen'e kibarca ve saygılı şekilde muamele ettiğini göstermektedir. İmparatorla barış antlaşması sonucunda Antakya, Şanlıurfa, Erzurum ve Malazgirt'in Selçuklulara verildiğini ilan eden bir barış antlaşması imzalandı ve İmparator 1,5 milyon altın savaş tazminatı ve 300.000 altın da yıllık vergi olarak verileceğine dair söz verdi. Anlaşmadan bir gün sonra Alparslan Roman Diyojen'i hediye olarak serbest bıraktı ve onu Bizans başkenti İstanbul'a gönderdi. Fakat Dukas ailesi yeni imparatorunu çoktan seçmişti ve kısa süren bir iç savaştan sonra Roman Diyojen yenildi ve kör edildi. Kısa süre sonra ise öldü. Bu sırada Alparslan da çok geçmeden öldü. Fakat varisleri Anadolu'nun büyük bir bölümünü 10 yıllık süreçte ele geçirdiler. Selçuklu akınları Bizans'ı yıkılmanın eşiğine getirmişti. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.